Türkiye'nin en büyük mobil operatörü Turkcell ile Türkiye'nin 4. mobil operatörü NetGSM arasında büyük bir gerginlik var. Bu gerginlik konusu itibariyle ve sonuçları itibariyle ciddi derecede büyük bir gerginlik. Peki bu gerginlik neden ortaya çıktı ve neler yaşanıyor? Gelin bakalım. Bu haftanın anketi bu videodaki konumuzla ilgili bir anketti. Bu zamana kadar yaptığım tüm anketler arasında sonuçlarına yüzdesel açıdan en çok şaşırdığım anket bu anket oldu. Sorumuz GSM operatörlerinin tarife fiyatları üzerineydi. Aslına bakarsanız bu fiyatları hepimiz deneyimlediğimiz için bu anketin sonucunun ne çıkacağı en baştan itibaren belliydi. Elbette ki sonuç olması gerekenden yüksek çıkacaktı. Ancak 42.000 kişinin katıldığı bu ankette olması gerekenden yüksek sonucunun oranı tam olarak %94. Bu çok ciddi bir oran. Turkcell'i, Vodafone'u ve Türk Telekom'u burada tebrik etmek lazım. Çünkü çok uzun zamandır ben milletimizin herhangi bir konuda bu kadar uyumlu hareket ettiğini, aynı görüşü paylaştığını görmemiştim. Bu açıdan bu anket bize toplumun bu fiyatlarla ne kadar bezdirildiğini net şekilde resmediyor. Eskiden en azından yeni gelenlere, diğer operatörden geçenlere uygun tarifeler olabiliyordu ve operatör değiştirmek mantıklıydı. Fakat şu anda hepsi fiyatlarını yükseltiyor ve fiyatları da birbirine yakın seyrediyor. Operatör değiştirmenin de artık pek bir mantığı kalmıyor. Ve bizler de tüketici olarak sadece birkaç oyuncunun yer aldığı bu pazarda sonucu, CRM'yi çeken taraf oluyoruz. İletişim gibi bir konudan bahsediyoruz. Bu bir lüks tüketim değil. Bu nedenle mağduriyetin boyutu büyük. Anketin yorumlarında da bunu net şekilde görebiliyoruz. İşte bugünkü konumuzda bununla ilişkilendirebileceğimiz bir konu. Bundan 6 ay önce hayatımıza yeni bir mobil operatör girdi. NetGSM. Bu firma uzun yıllardır iletişim sektöründe muhtelif başlıklar altında hizmet veren bir firmaydı. Sabit hat telefon bunlardan bir tanesi. Hatta BTK'nın sitesinde yer alan 2024 yılı ikinci çeyrek pazar verileri raporuna bakarsak NetGSM sabit hat telefonda pazar ikincisi. Tabi böyle ifade ettim diye bir anda aklınıza çok yüksek bir oran gelmesin. Çünkü bu pazarda Türk Telekom'un açık ara lider olduğunu hepimiz biliyoruz. NetGSM sadece %3.3 ile pazarın ikincisi. Onu takip eden İşnet de %2.9'da üçüncü. Türk Telekom'da o bahsettiğim açık ara üstünlükle zirvede yer alıyor. NetGSM'in hizmetleri sabit hat telefonla da sınırlı değil. SMS hizmetleri, santral hizmetleri, dijital servisler gibi hizmetleri de var. Son dönemde de bu saydığım hizmetlerin arasına ev interneti, iş interneti ve bugün bizim konumuz olan GSM'i eklediler. Biz bugün GSM'e odaklanacağımız için ilk olarak NetGSM'in bu alandaki unvanına bir bakalım. İletişim sektörü literatürüne göre NetGSM aslında ne? NetGSM MVNO olarak geçiyor. Yani Mobile Virtual Network Operator. Yani mobil sanal ağ operatörü. Şirket bunun için 2009 yılında BTK'dan lisans almış. Bu arada MVNO'ların türleri var. Bu tür nasıl belirleniyor derseniz şirketlerin hangi işlemleri kendi bünyelerinde yürüttüğü, hangi işlemleri dışarıdan hizmet olarak aldığına göre. Sitelerinde paylaştıkları bilgiye göre kendileri full MVNO. Bunun sebebi de abonelik işlemlerini kendi bünyelerinde yürütüyorlar. Faturalama süreçlerini kendileri yürütüyorlar. BTK'nın mevzuatına uyum sağlamada başlı başına bir operatörler ve sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Bir de kullandıkları core yani çekirdek şebekenin altyapısının kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde de Türkiye'nin 4. mobil operatörü oluyorlar. Peki o zaman sorun nereden çıkıyor? NetGSM'in dışa bağımlı olduğu ve Turkcell'den aldığı bir hizmet var. Baz istasyonlarına erişim. Bu nedenle altyapıları kendilerine ait olsa da altyapıyla ilişkilendirebileceğimiz bir başka kalemde dışa bağımlılar. Peki MVNO yaklaşımının mantığı ne? Aslında mantık çok basit. Pazarda büyük oyuncular var. Bu oyuncular yatırım yapıyorlar. Altyapıya yatırım yapıyorlar. Ve bunlar büyük bütçeler gerektiriyor. Yüksek maliyetler demek. MVNO sistemi pazara yeni oyuncuların da girmesini sağlıyor. Bu yeni oyuncular diğerleri kadar büyük bütçeleri olmayan, o denli büyük çapta yatırım yapamayacak olan firmalar. Onların pazara girmesiyle de daha etkin bir rekabet ortamının oluşması hedefleniyor. Öyle olmalı ki ankette gördüğümüz gibi dramatik sonuçlar ortaya çıkmasın. NetGSM'in açıklamalarından birinde ki birazdan geleceğiz onlara, dünyada 2000'den fazla MVNO olduğu yazıyor. 200'e yakın ülke var. Ortalama ülke başına 10 tane diyebiliriz. İşte bunun varoluşu daha adil, daha rekabete uygun bir piyasanın önünü açıyor. Bu tür firmalar olmazsa birkaç tane büyük firma bir araya gelip pazarda bir oligopol kurar ve düzenleyici, denetleyici kurumlar da buna müdahale etmezse tam anlamıyla bir at koşturma ortamı doğar. Bu yüzden MVNO'lar tüketiciler için çok kritik. Tabi diyeceksiniz ki Turkcell veya X firma o kadar yatırım yapıyor. Ardından bir firma gelip MVNO olarak onun baz istasyonlarını kullanıyor. Turkcell'in buradan çıkarı ne? Küçük firma bu operasyonları yapabilecek bütçeye sahip olmadığı için mevzuata uygun şekilde baz istasyonlarına büyükler üzerinden erişim sağlayabiliyor. Tabii ki büyükler de buradan gelir elde ediyor. Ancak bir noktadan sonra bu sistemde Türkiye'de veya dünyada büyük balıklar şunu düşünebilir. Ben yatırım yapıyorum.
büyük maliyetlere katlanıyorum. Diğer firma geliyor, çok büyük maliyetlere katlanmadan benden bu hizmeti alıyor ve paketlerini de benden daha uyguna satıyor. Ve ben yavaş yavaş müşteri kaybediyorum. Bu açıdan bugün bir kazanıyorsam uzun vadede belki 10 kaybedeceğim. Çünkü müşterilerimin bir kısmı gidecek. İşte büyüklerin aklında bu tür bir düşüncenin oluşmaması için, oluştuğu takdirde de yanlış hamleler yapılmaması için düzenleyici, denetleyici kurumlara çok önemli vazifeler düşüyor. Gelelim tüm bu anlattıklarımdan hareketle NetGSM gerginliğine. Bu noktaya kadar aslında zemini oluşturmuş olduk. Bundan sonra açıklamalar üzerinden konuyu özetlemek kaldı. Tabii şunu ifade etmekte yarar var. Her zaman bir konuda farklı tarafların görüşlerine yer vermek önemli. Bazen bir kişi veya bir kurum konuşur herhangi bir konu hakkında. Dinlersiniz, %100 haklı görürsünüz. Ancak sonrasında muhatabı olan taraf bir şey söylediğinde bir bakarsınız konu bambaşka bir noktaya geliyor. Yani hiç düşünmediğiniz, hiç dikkate almadığınız bir boyut daha ortaya çıkabilir. Bu açıdan bu konuyu ele alırken de sadece NetGSM'in açıklamalarına bakmak yerine Turkcell'in ve BTK'nın açıklamalarına bakmakta da fayda var. Ancak 15 Kasım itibariyle BTK'nın sitesinde bu konuyla alakalı bir açıklama duyurular kısmında yok. Turkcell'in sitesinde de şirketle ilgili haberlerin paylaşıldığı kısımda, duyurular kısmında yine böyle bir bilgilendirme yok. Bu sebeple de biz şu anda elimizdekilerle kamuya açık olarak paylaşılan NetGSM'in açıklamalarıyla ilerleyeceğiz. Onlar ne diyor, ne iddialarda bulunuyor buna bakacağız. İlk olarak NetGSM'in yönetim kurulu başkanı Adem Öcal'ın LinkedIn'deki paylaşımına bakalım. 9 Kasım'da LinkedIn hesabından 5 Kasım eşkıyalığı etiketiyle bir paylaşım yapmış. NetGSM'in piyasaya girişinin engellenmeye çalışıldığı, 3 mobil operatörün ücretleri karşısında vatandaşın zor durumda kaldığı, hatta soyulduğunu söylüyor. Erişim aldıkları mobil operatörün, ki açıklamada o mobil operatörün adı geçmiyor ama sitelerinden bu operatörün Turkcell olduğunu anlayabiliyoruz. Bu mobil operatörün 5 Kasım 2024'ten itibaren NetGSM'den yeni hizmet alacak abonelerin mobil çağrı başlatma erişimini engellediğini, bunu da BTK'nın engelleyemezsin kararına rağmen yaptığını söylüyor. BTK kararı dikkate alınmadığı için, BTK bir kamu tüzel kişiliği olduğu için de devleti dinlemediler diyor. Maliyetlerinin bugünden geriye dönük olarak 19 Nisan'a kadar %257 artırıldığını söylemiş. Bunu bir haraç olarak nitelemiş. Tabi bu para geriye dönük bir para olduğu için kendi abonelerinden tahsil etme gibi bir durumları da olamıyor. Yani şirket bu açıdan zorlanabilir. Adem Öcal'ın paylaşımına göre BTK ilgili operatöre yani Turkcell'e erişim hizmeti vermeye devam edeceksin demiş. Fakat diyor ki bize de keşke bu haraç ödetilmeseydi. Piyasaya girişimizin önüne büyük bir taş konuldu. Öyle söylüyor. Böyle demesinin sebebini tabii ki hemen hepimiz kavrayabiliriz. Maliyetleri yükseldiği için tarife ücretleri yükselecek. Avantajı tarifelerin uygun olmasıydı. Bu avantajı kaybedecek. Aboneler eriyecek. Abonelerin erimesi demek şirkete girecek olan paranın azalması demek. Para azaldığı için, reklam için, kampanyalar için yeni bütçe bulunamayacak. Yeni abone kazanımı da azalacak. Böylece şirketin zora girme olasılığı artacak. Kendisi diyor ki şirkete birkaç tane de para cezası kesecekler. Şirketin hiç hali kalmayacak. Diğer operatöre de göstermelik bir ceza kesilecek demiş. Yani sözün özü NetGSM'in saf dışı bırakılacağını iddia ediyor. Halk yüksek faturalarla soyulacak. Bize bu yapılanları gördükten sonra da Türkiye'de artık MVNO kolay kolay kimse olmayacak diyor. Adem Öcal'ın LinkedIn profilinde şöyle de bir not var. Burada yazdığım yazılar tamamen kişisel sorumluluğumdadır. Hiçbir tüzel kişiliği bağlamaz. Bağlayacaksa özellikle belirtirim. O nedenle bu açıklamalara ek olarak şirketin sitesinde ve Twitter hesaplarındaki açıklamalara da bakalım. İnternet siteleri de yer alan açıklamada diyorlar ki baz istasyonu hizmeti aldığımız ilgili mobil operatörün data GB ücretimizi artırma talebi ve BTK'nın 25 Ekim 2024 tarihli kurul kararı gereğince toptan data GB ücretlerimiz yaklaşık 3 kat artırılmıştır. Firma bu artışa rağmen fiyatlarını %68 artırdığını söylüyor. Tüm paketlerine yaptıkları artışların ortalamasıymış bu. Eskiden 20 GB'ın üzerinde de paketleri varken artış sonrası 20 GB üstü paketlerde rekabetçi olamadıkları için o paketleri kaldırdıklarını da belirtmişler. NetGSM'in 9 Kasım'da X hesabında yaptığı paylaşıma bakalım şimdi de. Orada da diyorlar ki baz istasyonu hizmeti aldığımız mobil operatör BTK kurul kararına rağmen 5 Kasım 2024 tarihinden sonra NetGSM'e abone olanların baz istasyonuna erişimini engellemektedir. 10 Kasım'da X hesaplarında bir paylaşım daha var ve buradan görüyoruz ki durum değişmemiş. Hala kararın uygulanmasını bekliyoruz diyorlar. Türkiye'de ilk kez bir operatörün BTK'nın kararını tanımadığını ifade ediyorlar. Kendilerinin fiyatları daha uygun olduğu için tekelci zihniyetin bundan rahatsız olduğunu ve böyle bir yola gidildiğini de iddia ediyorlar. İlgili operatör yani Turkcell'in haberleşmeyi engellediğini söylüyorlar. Ve diyorlar ki bu anayasanın 22. maddesine göre suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun da 124. maddesinin 1. fıkrasına göre yine suçtur. Bunu neye dayanarak söylüyor? Çünkü ilgili operatörle imzaladığı sözleşmede ilgili operatörün sanal mobil operatöre baz istasyonu hizmeti verme yükümlülüğü var. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğini söylediklerini konuştuk. Ana problem buradan çıkıyor. Ve diyorlar ki bu yapılan BTK'nın idari yaptırımlar yönelik
yönetmeliğine göre kusurlu bir hareket. Bu yüzden de idari para cezası uygulanmalı ve firma kurala uygun hareket etmeli. Aksi halde BTK mevzuatına göre yetkilendirmesinin iptali yapılmalıdır deniliyor. Geliyoruz 11 Kasım'a. Konu gündemde yer bulunca NetGSM daha detaylı açıklama yapmak istiyor. 4 yıllık bir altyapı teknik entegrasyon süreci geçirdikten sonra 6 aydır bu alanda aktif olduklarını ve 100.000 aboneye ulaştıklarını belirtiyorlar. Bu değeri BTK'nın pazar verileri raporundan kontrol edecektim. Fakat oradaki güncel rapor 2024 ikinci çeyrek olduğu için orada henüz kendilerinin verileri yok. Açıklamada şunu da belirtmişler. Market, teknoloji, posta gibi çeşitli sektörlerdeki markalar tarafından lisansı olmadan bir mobil operatörün hizmetlerini pazarlayarak operatör algısı oluşturanlardan farklı olarak MVNO lisansıyla faaliyet gösteren Türkiye'deki ilk ve tek mobil operatörüz diyorlar. Burada bahsedilenlerin kim olduğunu anlamışsınızdır. Bimsel, PTTsel, Kartalsel, Fenersel, GS Mobile gibi firmalar. BTK'nın uzlaştırma süreci yürüttüğü ve 3 ayrı kurul kararı verdiğini belirtiyorlar. Kararlar neticesinde de denmiş ki NetGSM'in mevcut abonelerine ve yeni abonelerine baz istasyonu erişim hizmeti verilmeye devam edilmeli, ücretler de artmalı. Tabi bu kararlar sadece taraflara beyan edildiği için, BTK da konuyla ilgili kamuya açık bir açıklama yayınlamadığı için biz bunu NetGSM'in ifadelerinden yola çıkarak yorumluyoruz. NetGSM'den öğrenmiş oluyoruz. Geldik 14 Kasım'a. NetGSM bu kez bir belge yayınlıyor. BTK'nın kararının yer aldığı belge. Belgedeki en önemli bilgilerden biri şu. Turkcell tarafından 2 Ağustos 2024'te NetGSM'e bir ihtarname gönderilmiş. Sanal mobil şebeke ve çağrı başlatma hizmet sözleşmesinin aralarındaki bu sözleşmenin 5 Kasım 2024 tarihi itibariyle feshedileceği, yenilenmeyeceği belirtilmiş. BTK da 8 Ağustos 2024 tarihli yazıyla Turkcell'e bunun sebebini sormuş. Neden yenilenmiyor, neden feshediliyor? Ve BTK diyor ki Turkcell'in 21 Ağustos 2024 tarihli yazısında kurulumuza bununla alakalı tatmin edici bir yanıt verilmemiştir. Haklı bir gerekçe sunulmamıştır. NetGSM'in yayınladığı BTK'nın bu belgesinin ilerleyen kısımlarında süreçle ilgili yine çeşitli bilgiler var. Bir kısmı da değindiğimiz bilgiler. En sonda yer alan ve NetGSM'in bu yazıyı paylaşırken özellikle vurguladığı noktadaysa şu var. BTK diyor ki sözleşmenin feshiyle ilgili Turkcell tarafından herhangi bir haklı gerekçenin bildirilmediği dikkate alınarak kurum düzenlemeleri ve sözleşmenin mevcut hükümleri uyarınca mevcut ve yeni tesis edilecek NetGSM'in aboneleri için NetGSM'e sanal mobil şebeke hizmeti sunumuna devam edilmesi. BTK bu hususa karar vermiş. Buna dayanarak NetGSM de diyor ki BTK bu kararı aldı, bu karar uygulanmıyor. Kararın gereğini ilgili operatör yerine getirmiyor. İşte bütün tartışma buradan ortaya çıkıyor. Tabii bu durum abonelerinde mağduriyetine sebep oluyor. Şunu da açıklamalarına yazmışlar. Şirketimiz NetGSM kurul kararı ve BTK mevzuatı çerçevesinde abone alımına devam etmek zorundadır. İlgili operatörde alınan kurul kararına göre mevcut ve yeni tesis edilecek NetGSM aboneleri için baz istasyonu erişim hizmeti vermek zorundadır. Özellikle ilk cümleyi unutmayın. Az sonra onun üzerine konuşacağız. Şimdi biz Turkcell'le NetGSM arasındaki sözleşmenin detaylarını bilmiyoruz. Burada başlangıçta hizmetin fiyatlandırılmasına ilişkin koşullar neydi? Diğer koşullar neydi? Fesih koşulları neydi? Bu detayların hiçbirini bilmiyoruz. Bu anlatılanlar çerçevesinde NetGSM mağdur görünse de belki sözleşmede Turkcell'in elini yasal olarak kuvvetlendiren noktalar var ki bu tutumla devam ediyorlar. Ama burada kesin olarak problem olan bir durum var. BTK diyor ki arada uyuşmazlık var ama şu anda hizmet vermeye devam etmek zorundasın. NetGSM de Turkcell'in bu kararı tanımadığını söylüyor. İşte bu mutlak bir problem. Çünkü o alandaki kurumun kararını içe saymış oluyorsunuz. Düzenleyici, denetleyici otoriteyi dikkate almayacaksak o zaman o kurumun varlığının ne önemi kalıyor? Bunun elbette bir cezası olmalı. O açıklamada geçtiği gibi lisans iptali olur mu? Mevzuatta bu olabilir ama Türkiye'de tabii ki kolay kolay uygulanacak bir şey değil. Hele ki bu denli büyük bir operatör için. Olayın şu boyutu da var. Turkcell'de halka açık kısım dışındaki kısmın en büyük hissedarı Varlık Fonu. Yani bir nevi devlet devleti tanımıyor gibi bir durum var ortada. Normalde ciddi anlamda ilginç bir durum ama Türkiye'de olduğumuz için son derece olağan. Turkcell'e diyelim ki maddi bir ceza kesildi. Bunu ister misiniz bir vatandaş olarak? Ben bundan da emin değilim. Yani kişisel olarak ben isteyip istememe konusunda emin değilim. Elbette ki düzenleyici kurumun kararına uymadığı için mevzuatta böyle bir yaptırım varsa uygulanması gerekir. Ancak Turkcell'e diyelim ki yüklü bir ceza kesildi. Bu cezanın faturası kime yansıyacak? Tabii ki tüketicilere yansıyacak. Şirketin kasasından çıkan parayı geri sokabilmenin yolu yükselen fiyatlar demektir çünkü. Yani öyle kısır bir döngü oluşturuyorlar ki her halükarda zarar gören tüketici oluyor, biz oluyoruz. Buna bir örnek daha vereyim. Bu sefer NetGSM cephesinden. NetGSM'in bu son gönderisinin altında tüketicilerin bazı yorumları var. Diyorlar ki madem ki NetGSM'e geçtikten sonra iletişim kuramayacağız, o zaman neden hala abone alımına devam ediyorsunuz? Bunun sebebini aslında ben az önce söyledim. 2 tane cümle okumuştum size ve dedim ki birinci cümleye özellikle dikkat edin. NetGSM diyor ki mevzuata göre almak zorundayım. Burada haklı olabilirler ama
da bunu bilmeden NetGSM'e geçtiği için bu durumdan muzdarip olduğunu söyleyen tüketiciler var. Ki bunu bilen kimsenin, yani hattını taşıdıktan sonra konuşamayacağını bilen kimsenin de NetGSM'e geçeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla NetGSM belki mağdur edildi, evet, ama kendisi de burada başkalarını mağdur etmiş oluyor. Abone alımına devam ederek. Mevzuata göre abone almak zorunda olabilir ama online kanaldan abonelik için başvuru yaparken buna yönelik bir uyarı yok. Yani hattınızı taşırsanız böyle bir sorunla karşılaşacaksınız ibaresi yer almıyor. Sitelerinde NetGSM abonesi olma sürecinde uyarı olarak verilmiş bazı notlar var. Bunları yapmaları çok güzel. Diğer operatörlere göre şu anda hangi eksikliklerin olduğunu dile getirmişler. Ancak onların arasında bu söylediğim kusur, en büyük kusur yer almıyor. O açıdan buradaki durumda bana samimi gelmiyor. Siz belki mağdur ediliyorsunuz, evet, ama böylece başkalarını da mağdur ediyorsunuz. Gelelim son söze. Bu anket sonuçları ve bu videoda yaşanan olaylar bize gösteriyor ki Türkiye'de MVNO şart. Turkcell'in 21 Haziran 2024'te 20 GB 1000 dakika paketini görüyorsunuz ekranda, 385 lira. NetGSM 20 GB 1000 dakika 22 Haziran'da 179 lira. Turkcell 2 katının da üstünde. 14 Kasım'da Turkcell'in 20 GB 1000 dakika paketi 580 lira. NetGSM'inki de 340 lira olmuş zamların etkisiyle. NetGSM bu zammı mecbur kaldığı için yaptığını söylüyor. Belki yine bir zam yapılabilirdi ama bu kadar yüksek yapılmazdı belki. Çok daha cüzi bir seviyede kalabilirdi. O zaman ne olacaktı? Turkcell'e göre fiyatı çok daha düşük kalacak. Bakın hala düşük ama arada muazzam bir uçurum olacaktı. Tüketiciler için gerçekten tercih sebebi olabilirdi. Elbette böyle bir durumda Turkcell o başta anlattığım kaygıya kapılabilir. Bir dakika ya der. Ne oluyor burada? Ben abone kaybedeceğim. Benim baz istasyonumu kullanıp bana rakip çıkıyor. Benden müşteri kapıyor der. Firmanın 6 ayda 100.000 aboneye ulaştığını söylersek de aslında avantajının insanlar tarafından fark edilmeye başlandığı ortada. İşte bu noktada daha önce de söylediğim gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlara çok büyük rol düşüyor. O roller yerine getirilecek ki herkes kafasına göre hareket etmesin. Düşüncelerinin sonuçlarında hemen kendi aksiyonunu uygulamasın. Hakiki bir rekabet ortamı oluşsun ve bizler, tüketiciler, o hizmete o parayı ödeyenler bundan faydalanalım. Adil, kaliteli bir rekabet ortamında da kalite de yükselsin. Çünkü anketin yorumlarında gördüğüm şeylerden biri de şuydu ki ben de bunun benzerini daha önce de deneyimledim defalarca. Bu paraları ödüyoruz ama hala çekim kaliteleri iyi değil. Hala internetleri bazı noktalarda yavaş. Türkiye'deki operatörlerin sorunları ortada. Hasılı söylenecek şey şu ki kanunların, kuralların varlığının tek başına bir anlamı yok. Onları bir evrak olarak görüp geçmemeliyiz. Onlar uygulanabilir olmalı. Tabii Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararının dahi tartışıldığını düşünürsek artık söylenecek söz kalmıyor. Bu olaylar çok olağan kalıyor. Türkiye bireysel anlamda da kurumsal anlamda da kanunun, kitabın, hukukun tanınmadığı bir ülke haline geldi. Yani bizim asıl sorunumuz telefon faturalarımızın tutarları değil. Telefon faturalarımızın tutarlarından çok daha büyük, üzerinde çok daha düşünülesi çok büyük bir sorunumuz var. Hukukun kağıt üstünde kaldığı bir Türkiye.